Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Toyota Pro City Passion X arabamızın içerisindeyiz. Burada ne yapacağız bugünkü videomuzda? Bize birçok talep geldi, birçok soru geldi. Arka tarafta yer alan koruma demirini nasıl söküyoruz? Burada bizim buradaki almış olduğumuz bayinin servisiyle yapmış olduğumuz görüşmede bu sökme işlemini yapamayacaklarını ifade ettiler. Dışarıda söktürmemiz gerektiğini söylediler bizlere. Bunun neticesinde de ancak eğer ki koltukta veyahut da arabanın içerisinde herhangi bir yırtılma, herhangi bir sorun meydana gelirse bunun da garanti kapsamında değerlendirilemeyeceğinin bilgisi aktarılmış oldu. Biz de bunun neticesinde bir abimizin almış olduğu arabadaki demirleri sizlere de göstermek için sökmeye karar verdik. Abimizden rica ettik, ustamızdan rica ettik. Bizlere yardımcı olacak, hem de sizleri bu konuda detaylı bir şekilde aydınlatmaya çalışacağız. Şu anda bir tane Pro City'nin yanındayız. Görmüş olduğunuz gibi arka demiri sökülmüş durumda ve burada arka koltukların mesafesini sizlere göstermek istiyorum. Şu an burada baktığınız zaman arka koltuklar tamamen geriye doğru yaslanmış durumda. Demir söküldükten sonra bakın, hatta sıfır değil, sıfırdan içeriye, şuradaki şu kısımdan daha içeriye geçmiş durumda koltuklarımız. Şimdi bir tane demiri sökülmeyen arabadaki farkı görmek için onu da sizlere gösterelim. Bu da görmüş olduğunuz gibi demiri sökülmeyen koltukların durumu. Bakın şuradaki mesafeyi görüyorsunuz. Koltuklar daha dışarıda bir durumda. Zaten buradaki koltuğa oturduğunuz zaman burası çok dik geliyor. İnsanı uzun yolculuklarda rahatsız ediyor. Bu şekilde demiri söktüğümüz zaman koltuğumuz 2-3 santimetre daha geriye yatıyor ve uzun yolculuklarda daha rahat ve daha konforlu bir alan oluşturmuş oluyor. Şimdi ayarlamış olduğumuz arabamızdaki demirleri sökme işlemine başlıyoruz. Burada ilk işlem olarak arka koltuklarımızı yatırarak işlemimize başlıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi her koltuğumuzun üst kısmında mandalları var. Bu mandala bastığımız zaman koltuğumuz yere yatıyor. 3 koltuğumuzu da güzelce yatırma işlemini tamamladık. Şimdi arka demirimizde işlemlerimize başlıyoruz. İlk olarak arkada yer alan emniyet kemerimizi yerinden çıkartıyoruz. Emniyet kemerimizin şuradaki şu görmüş olduğunuz yerlerine şöyle kuvvet uyguladığımız zaman şu tırnaklar hareket ediyor. Bu şekilde bastırarak bu kısmını söküyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kemerimizi yerinden sökmüş bulunmaktayız. Kemerimizi söktükten sonra demirin üzerinde yer alan cıvatalarımız var. Burada 3 tane cıvatamız var. Bakın, bir tanesi burada, bir tanesi şu kısımda 2 etli, bir tanesi de en altta. Aynı şekilde karşı tarafta da aynı cıvatalarımız var. Üst taraftaki cıvataları sökerek işlemimize başlıyoruz. 12-13 anahtarla 13 olan kısmıyla cıvatamızı yerinden söküyoruz. Birinci cıvatamızı söktük. Şimdi buradaki cıvatamızı sökeceğiz. Ardından bu kısımdaki cıvatamızı sökeceğiz. Yani karşılıklı. Hepsini sırayla değil, karşılıklı olacak şekilde söküm işlemine devam ediyoruz. En üstte yer alan cıvatalarımızı söktükten sonra orta kısımda yer alan şu şekildeki cıvatalarımızı sökme işlemine başlıyoruz. Orta kısımda yer alan cıvatalarımızı da yine aynı şekilde anahtar yardımıyla söküyoruz. 2 tane somunumuzu söktükten sonra şu arka tarafta yer alan bağlantı demiri var. Onu da çıkarma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu demirimizi de bu şekilde yerinden çıkartmış olduk. Şimdi aynı şekilde karşı tarafta yer alan demirlerimizi de söküyoruz. Orta kısımda yer alan bu şekilde 2 tane somun ve yan taraftaki demirimizi çıkarttıktan sonra en alt kısımda yer alan somunlarımızı sökme işlemine devam ediyoruz. Bu şekilde somun vidalarımızı söktükten sonra 2 kişi yardımıyla, bakın, şu kısımdan tutacak, bir kişi bu kısımdan, bir kişi diğer kısımdan tutacak. Şu görmüş olduğunuz çengellerden çıkartma işlemini gerçekleştirip dışarıya alıyoruz. 2 kişi yardımıyla demirimizi görmüş olduğunuz gibi dışarıya çıkarmış olduk. Şimdi diğer kısımlarda devam ediyoruz. Şu ana bu kısma kadar işin kolay kısmı buraydı. 3 tane somunu söktünüz, işlemleri hallettiniz. Asıl problem şuradaki görmüş olduğunuz braket demirlerinde. Bu demirleri sökerken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Döşemeye zarar vermememiz gerekiyor. Şimdi braket demirlerini sökme işlemine başlıyoruz. Köşe kısımdan döşemeyi hafifçe geriye çekerek çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra görmüş olduğunuz gibi bu braketin bağlı olmuş olduğu yine bir somun var. Burayı, somunumuzu anahtar yardımıyla söküyoruz.
Burada bu somunumuzu sıkarken alan dar olduğu için biraz zorlanacaksınız ama zorlanarak burada döşemeye çok fazla zarar vermeden çıkarma işlemine özen gösterelim. Şu anda söküm işlemini tamamladık. Cıvatamızı, somunumuzu yerinden çıkartıyoruz. Braket demirini görmüş olduğunuz gibi yerinden çıkarma işlemini tamamladık. Şimdi döşememizi yerine oturtuyoruz tekrardan. Bu şekilde döşememizi aynı şekilde yerine oturtuyoruz. Bakın şurada zaten braket demirinin yerini görüyorsunuz. Şimdi yine aynı şekilde buradaki braket demirini söküyoruz. Döşememizi yukarıya doğru bir miktar kuvvet uygulayarak çekiyoruz ve somunumuzu yerinden çıkartıyoruz. Diğer tarafta yer alan braket demirimizi de söküp döşememizi yerine oturtuyoruz. Alt kısımdaki sökme işlemini yaptıktan sonra şu üst kısımdaki demirimizi tutan kancaları sökme işlemine başlayacağız. Normalde bu kancaları genel itibariyle sökmeyip buraya bir kapak uydurmamızı söylüyorlar. Ancak biz sökme işlemini tercih ediyoruz. Ustamız bunu daha önce söktüğü için bu konuda tecrübeleri var. Bu tecrübelerinden faydalanacağız. Arka tarafta yer alan şu kapaklarımızı ilk olarak söküyoruz. Bu kapaklarımız tırnaklı bir yapıda. Ön taraftan bastırdığımızda kapaklarımız direkt olarak yerinden çıkıyor. Bu şekilde söktükten sonra görmüş olduğunuz gibi 2 adet cıvatamız var burada. Bu cıvatalarımızı lokma yardımıyla söküyoruz. Burada uzun bir lokma olması gerekiyor. Uç tarafı uzun şekilde olacak şekilde ayarladık biz lokmamızı. Bu lokma yardımıyla şu şekilde kuvvet uyguladığımızda çok rahat bir şekilde somunumuz yerinden çıkıyor. 2 adet somunumuzu şu anda sökmüş bulunmaktayız. Demirimizi, somunumuzu söktükten sonra çıkartıyoruz. Burada döşemeye zarar vermeden çıkartma işlemi çok önemli dostlarım. Kendi arabamızın garantisinin bitmemesi için kesinlikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Döşemeye hiçbir şekilde zarar vermememiz gerekiyor. Bu şekilde söktükten sonra bu plastik kapaklarımızı yerine kuvvet uygulayarak oturtuyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Toyota ProCity Passion X aracımızın içerisindeki arka koruma muhafaza demirinin söküm işlemini tamamladık. Burada demirlerin üzerinde yer alan cıvataları sökmekte herhangi bir sıkıntı yok. İlk olarak dikkat edeceğimiz nokta şuradaki alt döşemede yer alan braket demirlerini sökerken döşemeye zarar vermeyeceğiz. Burası yine bir nebze sıkıntı yok ancak şu üst taraftaki yer alan koruma demirlerini sökerken çok ciddi manada dikkat etmemiz gerekiyor. Arka muhafaza kapaklarını yerinden çıkardığımız zaman bir somun yardımıyla oradaki demirlerimizi de sökme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi burada akıllarda şu soru olabilir. Bu demir olmadığı zaman TÜVTÜRK muayenesinden bu araba geçiyor mu? Birinci sorumuz bu. TÜVTÜRK müşteri temsilcisiyle yapmış olduğumuz görüşmede bu demirin onlarla ilgili bir muayenede sıkıntı olmadığını söylediler. Yer alan demirin muayene geçerlilik veya geçerli olmamasına yönelik herhangi bir kontrolün olmadığını ifade ettiler. Bu şekilde bu arabadaki demiri bir ustamız yardımıyla sizler için sökmüş olduk dostlarım. Aracın görüntüsü, son durumu bu şekilde. Arka koltukları çok ciddi manada rahatlatıyor. Arka tarafın genişliğini de bir miktar arttırıyor. Araba gayet ferah bir hale gelmiş oluyor. Bu arabalarda yer alan bu demirleri bazı bayiler söküm işlemini reddediyor. Sökemeyeceklerini, bu konuda hizmet veremeyeceklerini söylüyor. Bazı bayiler ise yardımcı oluyorlar. Bu bulunduğunuz ildeki bayinin kendi inisiyatifiyle alakalı bir durum dostlarım. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Bizim bu aracın sahibinin olmuş olduğu yerdeki bayi sökme konusunda yardımcı olamayacağını ifade etti. Ancak yapılacak olan sökümlerde döşeme veyahut da koltukta herhangi bir hasar olursa da bunun garanti kapsamında sayılmayacağını ifade etmiş oldu. Bu kapsamda bu şekilde mağduriyet yaşayan kişilerle denk geldik. Onlarla konuştuk. Bunu gideremediklerini, söküm işleminde bunu işi bilen ustalara denk gelmediklerini ifade ettiler. Risk alamadıklarını ifade ettiler. Bizler de bu şekilde bu videoda sizlerle ustamızı bulduk ve sizlere göstermeye ve anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de kendiniz elinizde yer alan anahtarlarla birazcık dikkat ederek çok rahat bir şekilde bu demirleri sökme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak videomuzun başında ilk olarak kemerimizi çıkarmıştık. Kemerimizin buraya bu şekilde montajını yapmıştık. Şimdi normalde bu kemerimiz ortada oturan kişinin takacak olduğu kemer. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane klipsi var. Bunun da sebebi bu şekilde. Bunu buradan çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra orta koltukta yer alan görmüş olduğunuz gibi siyah bir tane emniyet kemer girişimiz var. Küçük olan kısmını buraya montajını sağlıyoruz. Küçük olan kısmın montajını yaptıktan sonra ortada oturan kişi buradan tekrardan kemerini bu şekilde bağlama işlemini gerçekleştiriyor.
Eğer ki arka tarafa ben kemerimi bağlamak istemiyorum diyorsanız bu kemerin bu şekilde sürekli olarak bu klipsin içerisinde olması gerekiyor. Veyahut da gerek yok diyorsanız da buradaki görmüş olduğunuz çıkıntılı yere ortada oturan kişinin kemerinin montajını sağlamanız gerekiyor dostlarım. Son olarak bunun da bilgisini aktarıp burada videomuzu sonlandıralım. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.